Bir karpuz düşünün. Yaklaşık 8-10 kilogram. Şimdi hayal edin. Bu karpuzun altında tek gram toprak yok. Ne tarla var, ne çamur var, ne de traktör. Sadece su, besin ve doğru teknoloji. Peki gerçekten böyle bir şey mümkün mü? İlk kez duyanların çoğu buna inanmakta zorlanıyor. Topraksız tarımda marul olur, domates olur, salatalık olur. Ama konu karpuza gelince insanların yüzünde aynı ifade oluşuyor. Yok artık, o kadar da olmaz. Aslında oluyor. Üstelik dünyanın birçok ülkesinde yıllardır ticari olarak uygulanıyor. Hollanda, Japonya, İspanya, İsrail. Bu ülkelerde karpuz artık sadece tarlalarda yetişmiyor. Modern seralarda tamamen kontrollü hidroponik sistemlerde de yetiştiriliyor. Peki neden? Çünkü iklim değişiyor. Kuraklık artıyor. Verimli tarım arazileri azalıyor. Su kaynakları her geçen yıl biraz daha tükeniyor. İşte tam burada devreye topraksız tarım giriyor. Ama hemen bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Topraksız tarım demek bitkinin suyun içinde yüzmesi değildir. Bitkinin kökü, kaya yünü, kokopit, perlit veya benzeri yetiştirme ortamında bulunur. Besinleri ise kontrollü hazırlanmış besin çözeltisinden alır. Yani bitkiyi aç bırakmıyoruz. Tam tersine. İhtiyacı olan her şeyi miligram seviyesinde önüne servis ediyoruz. Adeta 5 yıldızlı açık büfe. Karpuz da bugün biraz azot alayım, yanına biraz potasyum koyayım diyemiyor tabii. Her şey bizim hazırladığımız besin çözeltisinde. Peki bu durumda toprak tamamen gereksiz mi? Hayır. İşte videonun en önemli noktalarından biri burada başlıyor. İnsanların çoğu topraksız tarım her zaman daha iyidir diye düşünüyor. Aslında durum bu kadar basit değil. Toprakta yetişen karpuzun çok güçlü avantajları var. Topraksız sistemlerinde büyük üstünlükleri bulunuyor. Bugün bunların hepsini tek tek karşılaştıracağız. Hangisi daha lezzetli? Hangisi daha ekonomik? Hangisi daha fazla ürün veriyor? Hangisi daha az su tüketiyor? Hangisinde hastalık daha az görülüyor? Hangisi evde uygulanabilir? Ve en önemlisi, gerçekten hidroponikte yetişen karpuz tarladaki kadar tatlı oluyor mu? Bu sorunun cevabı sizi şaşırtabilir. Çünkü birçok araştırma gösteriyor ki uygun EG, pH ve potasyum dengesi sağlandığında hidroponik karpuzların şeker oranı yani Brix değeri geleneksel yöntemlerle yetiştirilen karpuzlarla aynı seviyeye, hatta bazı koşullarda daha yüksek değerlere ulaşabiliyor. Demek ki mesele sadece toprak değil. Asıl mesele bitkinin ihtiyaçlarını ne kadar doğru karşılayabildiğiniz. Şimdi gelin önce karpuzun ne istediğini öğrenelim. Çünkü karpuz biraz nazlıdır. Sıcak ister, güneş ister, alan ister ve büyümeyi gerçekten çok sever. Bir fideyi küçücük görüp ne olacak ki diye düşünmeyin. Birkaç hafta sonra seranın yarısını ele geçirebilir. Adeta burası artık benim bölgem der. Topraksız tarımda karpuz yetiştirmek için nelere ihtiyacımız var? İlk kez deneyecek birçok kişinin aklında aynı düşünce oluşuyor. Bir su deposu alırım, içine besin koyarım, karpuz da büyür. Keşke bu kadar kolay olsaydı. Karpuz, marul gibi birkaç haftada hasat edilen bir bitki değildir. Güçlü kök sistemi oluşturur, uzun sürgünler geliştirir ve sonunda birkaç kilogram ağırlığında meyveler taşır. Bu yüzden kullanılacak sistemin de bu yükü karşılayabilecek şekilde planlanması gerekir. Burada ilk önemli karşılaştırmamızı yapalım. NFT sistemi mi? NFT sistemi, marul, roka, tere, fesleğen gibi hafif yapılı bitkiler için mükemmeldir. İnce bir besin çözeltisi filmi köklerin üzerinden akar ve bitki ihtiyacını buradan karşılar. Ancak konu karpuza geldiğinde işler değişiyor. Karpuzun kökleri oldukça güçlü ve yayılıcıdır. Zamanla NFT kanallarını doldurabilir, su akışını azaltabilir ve tıkanmalara neden olabilir. Ayrıca birkaç kilogramlık meyvelerin oluşturduğu ağırlık da NFT olukları için uygun değildir. Bu yüzden ticari üretimde NFT sistemi neredeyse hiç tercih edilmez. Deep Water Culture sistemi mi? Deep Water Culture sisteminde kökler sürekli oksijenlendirilmiş besin çözeltisinin içerisinde bulunur. Teorik olarak karpuz burada da yetişebilir. Ancak yine bazı dezavantajlar vardır. Karpuz kökleri çok büyük hacim kapladığı için su sıcaklığını ve çözeltinin oksijen seviyesini sürekli dengede tutmak gerekir. Yaz aylarında çözelti sıcaklığı yükselirse kök çürüklüğü riski ciddi şekilde artabilir. Yani Deep Water Culture mümkündür ama ticari anlamda en verimli yöntem değildir. Peki profesyoneller ne kullanıyor? İşte burada sahneye damla sulamalı substrat sistemi çıkıyor. Bugün dünyanın en gelişmiş hidroponik seralarında karpuz, kavun, domates ve salatalık gibi iri meyveli bitkiler genellikle kokopit, Hindistan cevizi torfu, kaya yünü veya bunların farklı kombinasyonları üzerinde yetiştiriliyor. Bitki kökleri bu ortamın içine yerleşiyor.
Besin çözeltisi ise damla sulama ile gün içerisinde belirli aralıklarla veriliyor. Fazla su ise drenaj olarak dışarı çıkıyor. Bu yöntem sayesinde kökler hem suya hem oksijene aynı anda ulaşabiliyor. Aslında bitkinin istediği de tam olarak bu. Ne sürekli suyun içinde boğulmak, ne de susuz kalmak. Yetiştirme ortamı seçimine bakacak olursak, burada 3 temel seçenek karşımıza çıkıyor. Kokopit, su tutma kapasitesi yüksek olduğu için oldukça güvenlidir. Aynı zamanda köklerin hava almasını da sağlar. Özellikle yeni başlayanlar için en affedici ortamların başında gelir. Kaya yünü, profesyonel seraların gözdesidir. Homojen yapısı sayesinde sulama ve gübreleme çok hassas şekilde kontrol edilebilir. Ancak başlangıç maliyeti biraz daha yüksektir ve kullanım öncesinde pH ayarlaması gerektirir. Perlit, köklere mükemmel hava sağlar. Ancak suyu kokopit kadar uzun süre tutmaz. Bu nedenle sulama sıklığının iyi ayarlanması gerekir. Bazı üreticiler kokopit ile perliti birlikte kullanarak her iki ortamın avantajlarından yararlanır. Karpuz sıcak iklim bitkisidir. Soğuk havalarla pek arası yoktur. Gündüz sıcaklığının yaklaşık 24-30 derece, gece sıcaklığının ise 18-22 derece arasında olması gelişim için idealdir. Kök bölgesindeki besin çözeltisinin sıcaklığı ise mümkün olduğunca 20-24 civarında tutulmalıdır. Karpuz güneşi sever. Hatta sevmek biraz hafif kalır. Adeta güneşe aşıktır. Günde en az 8-10 saat, mümkünse 10-12 saat güçlü ışık almalıdır. Ticari seralarda doğal güneş ışığı yeterli olmadığında LED yetiştirme lambalarıyla destekleme yapılabilir. Toprakta bitki ihtiyaç duyduğu mineralleri toprağın yapısından almaya çalışır. Topraksız tarımda ise bütün besinleri siz hazırlarsınız. Yani bitkinin aşçısı da sizsiniz, garsonu da. Besin çözeltisinin içinde başta azot, fosfor, potasyum K, kalsiyum K, magnezyum Mg ve kükürt S olmak üzere tüm makro besin elementleri bulunmalıdır. Bunların yanında demir, çinko, mangan, bakır, bor ve molibden gibi mikro elementler de eksiksiz verilmelidir. Topraksız tarımda bitkiler, ihtiyaç duydukları besin elementlerini topraktan değil, hazırladığımız besin çözeltisinden alırlar. İşte burada devreye üreticilerin sıkça duyduğu A ve B besini girer. Karpuz gelişme döneminde dengeli bir besin çözeltisine ihtiyaç duyar. Özellikle meyve bağlama ve olgunlaşma döneminde potasyum ihtiyacı artarken, sağlıklı sürgün ve yaprak gelişimi için azot, güçlü hücre duvarları için ise kalsiyum büyük önem taşır. Unutmayın, kaliteli bir karpuzun sırrı sadece bol gübre vermek değildir. Önemli olan doğru zamanda doğru oranda besin sunabilmektir. EC ve pH değerleri. Topraksız tarımın iki sihirli kısaltması vardır. EC ve pH. EC, besin çözeltisinin yoğunluğunu gösterir. Karpuz yetiştiriciliğinde gelişim dönemine göre genellikle 2,2-3 aralığında çalışılır. Fideler küçükken daha düşük EC tercih edilirken, meyve oluşumu ve olgunlaşma döneminde değer kontrollü şekilde artırılabilir. pH ise besinlerin bitki tarafından alınabilirliğini belirler. İdeal aralık 5,8-6,3 civarındadır. Bu aralığın dışına çıkıldığında bazı besin elementleri çözeltide bulunsa bile bitki tarafından yeterince alınamayabilir. Kısacası sadece gübre vermek yetmez, bitkinin o gübreyi kullanabilmesini de sağlamak gerekir. Tohumdan dev karpuza, topraksız tarımda karpuz nasıl yetiştirilir? Topraksız tarımda başarı aslında tohumla başlar. Çünkü güçlü bir fide, güçlü bir bitki demektir. Güçlü bir bitki ise kaliteli ve lezzetli meyvelerin ilk adımıdır. Her karpuz çeşidi hidroponik sisteme uygun değildir. Evde üretim yapacaklar için ise daha küçük meyve oluşturan mini karpuz çeşitleri çok daha mantıklı olabilir. Düşünsenize, 20 kilogramlık bir karpuzu balkonda yetiştirmek kulağa romantik geliyor olabilir. Ama meyve büyümeye başladığında saksıyı değil, sizi taşımaya başlayabilir. Bu nedenle üretim alanınıza uygun çeşit seçmek ilk kritik karardır. Karpuz tohumları yaklaşık 25-30 derece sıcaklıkta oldukça hızlı çimlenir. Genellikle kaya yünü küpleri, kokopit viyolleri, torf karışımları çimlendirme için tercih edilir. Nem yüksek tutulmalı ancak ortam kesinlikle çamur haline getirilmemelidir. İlk birkaç gün boyunca tohumun ihtiyacı olan tek şey uygun sıcaklık, yeterli nem ve sabırdır. Yaklaşık 2-3 gerçek yaprak oluştuğunda fide artık ana sisteme aktarılabilir. Bu aşamada köklerin zarar görmemesi çok önemlidir. Çünkü kökler ne kadar sağlıklı kalırsa bitki yeni ortamına o kadar hızlı adapte olur. İlk günlerde besin çözeltisinin EC değeri biraz daha düşük tutulur. Bitki büyüdükçe besin yoğunluğu yavaş yavaş artırılır.
Karpuzun en büyük özelliği sürekli büyümek istemesidir. Durmak bilmez. Ana gövde uzar. Yan sürgünler çıkar. Yeni yapraklar oluşur. Bitki adeta serayı keşfe çıkar. İşte bu yüzden karpuz yetiştirirken destek sistemi kullanılır. Toprakta yetiştirilen karpuzlar metrelerce yere yayılırken hidroponik sistemlerde bitkiyi dikey olarak büyütmek mümkündür. Bu da sera alanından maksimum verim alınmasını sağlar. Bu da ama gerçekten gerekli mi? Kesinlikle evet ve belki de en çok hata yapılan konulardan biridir. Yeni başlayanlar çoğu zaman şöyle düşünüyor. Ne kadar çok dal olursa o kadar çok karpuz olur. Aslında tam tersi. Bitki çok fazla sürgün oluşturursa enerjisini meyveye değil, yaprak üretimine harcamaya başlar. Bu nedenle gereksiz yan sürgünler düzenli olarak temizlenir. Bitkinin enerjisi daha az sayıda ama daha kaliteli meyveye yönlendirilir. Bir süre sonra sarı çiçekler açmaya başlar. İşte artık en heyecanlı aşamaya geldik. Çünkü çiçek varsa yakında karpuz da var demektir. Fakat burada küçük bir ayrıntı bulunuyor. Karpuz bitkisinde erkek çiçekler, dişi çiçekler ayrı ayrı oluşur. Dişi çiçeğin arkasında minicik bir karpuz taslağı bulunur. Eğer döllenme gerçekleşirse işte o küçük yumru zamanla büyüyerek bildiğimiz karpuza dönüşür. Peki karpuzda tozlaşma nasıl sağlanır? Açık tarlalarda bu işi arılar yapar. Bir çiçekten aldığı poleni diğerine taşır. Doğa yıllardır bunu kusursuz şekilde gerçekleştiriyor. Peki kapalı seralarda? İşte burada üreticinin yardım etmesi gerekebilir. Bazı profesyonel seralarda bombus arıları kullanılır. Bazılarında ise üretici sabah saatlerinde küçük bir fırça yardımıyla erkek çiçekten aldığı poleni dişi çiçeğe aktarır. Evet, bazen koca bir karpuzun hikayesi minicik bir fırçayla başlıyor. Bitki büyüdükçe üzerinde birçok küçük karpuz oluşabilir. Ama profesyonel üreticiler bunların hepsini bırakmaz. Neden? Çünkü bitkinin enerjisi sınırsız değildir. Çok fazla meyve bırakılırsa meyveler küçülür, şeker oranı düşebilir, olgunlaşma gecikebilir. Bu nedenle güçlü bitkilerde bile belirli sayıda meyve bırakılarak kalite artırılır. Tozlaşmadan sonra geçen birkaç hafta içinde o küçücük meyve gözle görülür şekilde büyümeye başlar. Her gün biraz daha ağırlaşır. Artık bitkinin en büyük enerji tüketicisi odur. Bu dönemde sulama düzeni, besin dengesi ve özellikle potasyum miktarı büyük önem taşır. Peki tüm bu emek gerçekten buna değer mi? Topraksız tarımda yetişen karpuz, toprakta yetişen kadar lezzetli olabilir mi? Hangisi daha ekonomik, daha verimli ve daha az su tüketiyor? Aslında bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Çünkü seçim bütçenize, üretim amacınıza, iklim koşullarına ve sahip olduğunuz alana göre değişiyor. Gelin iki yöntemi temel başlıklar altında karşılaştıralım. Su tüketimi açısından bakıldığında topraksız tarım önemli bir avantaj sağlar. Toprakta yapılan sulamada suyun bir kısmı buharlaşır veya toprağın derin katmanlarına sızar. Hidroponik sistemlerde ise besin çözeltisi doğrudan kök bölgesine verilir ve kapalı sistemlerde kullanılmayan su tekrar dolaşıma alınabilir. Bu da özellikle su kaynaklarının giderek azaldığı günümüzde büyük bir avantajdır. Peki ya lezzet? Topraksız tarımda yetişen karpuz tatsız olur. Düşüncesi oldukça yaygındır. Oysa karpuzun tadını belirleyen temel faktör, çeşidi, güneşlenme süresi, besin dengesi, potasyum seviyesi ve doğru hasat zamanıdır. EC ve pH değerleri doğru yönetildiğinde, hidroponik sistemlerde de yüksek şeker oranına ve kaliteli aromaya sahip karpuzlar yetiştirilebilir. Buna karşılık maliyet tarafında tablo değişir. Toprak tarımı başlangıçta daha düşük yatırım gerektirirken hidroponik sistemlerde sera, sulama altyapısı, pompalar, filtreler ve EGPH ölçüm cihazları gibi ekipmanlar nedeniyle ilk yatırım maliyeti yüksektir. Ancak uzun vadede daha kontrollü üretim, su tasarrufu ve yüksek kalite sayesinde bu yatırım geri kazanılabilir. Sonuç olarak geniş araziler için geleneksel toprak tarımı hala güçlü bir seçenektir. Ancak sınırlı alanda suyun değerli olduğu bölgelerde ve yıl boyunca kaliteli üretim hedefleyenler için topraksız tarım önemli avantajlar sunar. Aslında bu iki yöntem rakip değil, farklı ihtiyaçlara cevap veren iki farklı üretim modelidir. Topraksız tarım bir mucize değildir ama doğru kullanıldığında gerçekten çok güçlü avantajlar sunar. Bunlardan ilki hiç şüphesiz su tasarrufudur. Dünya genelinde kullanılabilir tatlı su kaynakları giderek azalıyor. Birleşmiş Milletler'in raporları da gösteriyor ki önümüzdeki yıllarda tarımın en büyük sorunu toprak değil, su olacak. İşte bu yüzden hidroponik sistemler geleceğin üretim modelleri arasında gösteriliyor. Çünkü bitkiye ihtiyacı kadar su veriliyor. Ne eksik, ne fazla. İkinci büyük avantaj ise kontrol edilebilirliktir.
Toprakta yağmur yağarsa beklemek zorundasınız. Kuraklık olursa dua edersiniz. Dolu yağarsa geçmiş olsun ama kontrollü seralarda sıcaklığı, nemi, sulamayı, besin miktarını, pH'ı, pH'yi siz yönetirsiniz. Aslında üretim şansa değil, bilgiye dayanır. Üçüncü önemli avantaj ise temizliktir. Yabancı ot problemi yoktur. Çamur yoktur. Toprak işleme yoktur. Hasat sırasında meyveler daha temiz kalabilir. Bu da özellikle ticari üretimde önemli bir avantaj sağlar. Peki dezavantajları yok mu? Elbette var. Hem de düşündüğünüzden fazla. İlk dezavantaj, başlangıç maliyeti. Bir hidroponik sera kurmak ciddi yatırım ister. Sadece sera yetmez. Pompa gerekir, filtre gerekir, tank gerekir, damla sulama sistemi gerekir, otomasyon gerekir, ölçüm cihazları gerekir, elektrik gerekir. Yani bu işe ben hafta sonu canım sıkıldı kurayım diyerek başlanmaz. İkinci konu ise bilgi eksikliği. Toprak bazı hataları affeder. Hidroponik sistem ise çoğu zaman affetmez. pH bir gün boyunca yanlış giderse, EC uzun süre yüksek kalırsa, pompa birkaç saat durursa, bitki bunu size çok hızlı hissettirebilir. Yani burada en büyük yatırım aslında ekipman değil, bilgidir. Eğer teknolojiyi seviyorsanız, ölçüm yapmaktan hoşlanıyorsanız, düzenli takip edebiliyorsanız, öğrenmeye açıksanız bu sistem size oldukça uygun olabilir. Ancak ben sadece ara sıra bakarım. Bir hafta tatile giderim, sonra devam ederim diyorsanız, özellikle yaz aylarında bu durum ciddi problemlere yol açabilir. Çünkü hidroponik sistemlerde bitkiler düzenli ilgi ister. Bugün birlikte oldukça uzun ama bir o kadar da keyifli bir yolculuğa çıktık. Topraksız tarımda karpuz yetiştirmenin mümkün olup olmadığını öğrendik. Hangi sistemlerin daha uygun olduğunu konuştuk. Tohumdan hasada kadar tüm süreci adım adım inceledik. Toprak tarımı ile hidroponik üretimi bilimsel veriler ışığında karşılaştırdık. Avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendirdik ve en sık yapılan hatalara birlikte göz attık. Gördüğünüz gibi mesele sadece topraklı mı topraksız mı sorusu değil. Asıl mesele bitkinin biyolojisini anlamak ve ona ihtiyaç duyduğu koşulları sağlayabilmek. Toprak aslında bitkinin yaşadığı ortamdır, besinin kendisi değildir. Bitki ihtiyaç duyduğu mineralleri ister topraktan ister besin çözeltisinden alsın, doğru koşullar sağlandığında sağlıklı bir şekilde gelişebilir. İşte topraksız tarımın temel felsefesi de tam olarak budur. Eğer bu video hoşunuza gittiyse kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda yalnızca nasıl yetiştirilir sorusunun cevabını vermiyoruz. Bitkilerin neden o şekilde davrandığını da birlikte öğreniyoruz. Bilginin üretime dönüştü. Bilimin deneyimle buluştuğu bu yolculukta sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Yorumlarda bize mutlaka yazın. Siz olsanız karpuzu hangi yöntemle yetiştirirdiniz? Geleneksel toprak tarımı mı yoksa modern topraksız tarım mı? Neden? Belki de sizin deneyiminiz bir sonraki videoda paylaşacağımız en değerli bilgi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı üretimler, bereketli hasatlar ve bol yeşillikli günler diliyoruz. Hoşça kalın.